Adventure Time, içinde birbirinden farklı, uçuk ve fantastik karakter barındıran, olayların, mekanların ve zamanın anlamını yitirdiği, insanlığın yok olduğu, eğlenceli ve parlak anların olduğu kadar korkutucu ve karanlık anlara da yer veren apokaliptik bir evren. Evet, bugün sizlerle birlikte Adventure Time'ın aslında göründüğünden çok daha derin olan dünyasına gireceğiz. İlk başta çocuklara yönelik eğlenceli ve renkli bir çizgi dizi gibi görünüyor olabilir ama dizinin altında yatan pek çok ideoloji ve anlam olduğunu biliyoruz. Dizide sıkça yer alan nihilizm, varoluşçuluk, dostluk, aşk, zaman, ölüm gibi çok ciddi konular işlenmişti. Özellikle Marcel'in ve Buz Kralı'nın ilişkisi, Simon'ın trajedisi, Finn'in büyüme yolculuğu bu felsefi temaların en güçlü örnekleriydi. Bu videoda tüm bu detayları herkesin anlayabileceği şekilde ele alacağız. Yani bu videodaki amaç şu: ben bunu izlerken fark etmemişim dedirtebilmek. Çünkü Adventure Time'da gerçekten hep görünenden daha fazlası vardı. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Görüşürüz. Zamanın farkında mısın? Evet, macera zamanı. Evet öyle. Adventure Time'ın geçtiği yer aslında kıyamet sonrası bir dünya olan O diyarıdır. Bu dünyada insan uygarlığı çökmüş. Geriye sadece büyü ve tuhaf yaratıklarla dolu garip bir dünya kalmış. İşte tam da bu ortam izleyiciye hem büyük bir boşluk hissi veriyor hem de anlam arayışına kapı açıyor. Tam bu noktada dizi bizlere absürdizmi hatırlatıyor. Yani evrenin kendisinin bir anlamı olmadığını hatırlatıyor. Ama buna rağmen dizide görmüş olduğumuz pek çok karakter, mesela Finn, Jack ve diğer karakterler hala anlam yaratmaya çalışıyorlar. Bu durum aslında ünlü filozof Albert Camus'un Sisyphos söyleninde söylediği şeyle aynı. Evren anlamsızdır ama insan buna rağmen yaşar. Her zaman çabalar. Aslında bu sözün direkt olarak dizinin kendisiyle benzediğini anlamak pek de zor değil, öyle değil mi? Dizide yer alan ana karakterlerimiz olan Finn ve Jake'in de dünyayı hep iyileştirmeye çalıştırdıklarını görüyoruz. Ama evren onlara hiç cevap vermiyor. Yine de bunu yapmayı ve insanlara yardım etmeyi bırakmıyorlar. Yani evren sessiz olsa bile onlar hareket etmeye, çevrelerindeki herkese yardım etmeye devam ediyorlar. Aynı zamanda dizi içinde işler hiçbir zaman siyah ve beyaz değil. İyilik ve kötülük net bir şekilde ayrılmıyor. Kahramanlık her zaman ödüllendirilmez. Bazen iyi niyetli bir hareket bile kötü sonuçlar doğurabilir. Mesela dizi içinde bu durumu özetleyen çok anlamlı ve güzel bir bölümde yer alıyor. Dizinin bir bölümünde bizim Finn ve Jack ormanda aç olan bir dilenciyle karşılaşıyorlar. Finn iyi niyetli ve temiz kalpli biri olduğu için adama yemesi için bir şeker veriyor. Adam şekeri yedikten sonra onun aslında bir dilenci değil bir sihirbaz olduğunu öğreniyoruz. Finn'e de yaptığı iyilik karşısında sihirli iyilik yapacağını söyleyen bu karakter Finn'e bir büyü yapıp onu devasa bir ayağa dönüştürüyor. Bölüm boyunca bu durum Finn'in hayatını kısa bir süreliğine de olsa mahvetmişti. Elbette bölümün sonunda Finn sihirbazı yenerek eski haline geri dönmeyi başarmıştı. Bu bölümün konusuna baktığımızda genel olarak az önce bahsetmiş olduğumuz konuya çok benzer olduğunu fark edebilirsiniz. Bu yüzden Adventure Time'ın felsefesi aslında şunu söylüyor: anlamı bulamasan bile bir şeyler yap. Çünkü hareketsiz kalmak çok daha kötüdür. Adventure Time'ın en güçlü temalarından biri zamandı. Dizi bize sürekli hiçbir şey kalıcı değil mesajını veriyordu. Mesela dizinin final bölümünde Rebecca Sugar'ın yazdığı Come Along With Me adlı şarkıda şöyle bir söz geçiyor: bir şey bilse bile geçmişte var olmaya devam eder. Hiçbir şey gerçekten yok olmaz. Yani olaylar, ilişkiler, anılar sona erse bile aslında geçmişte izlerini bırakıyorlar. Zaman geçiyor ama hiçbir şey tamamen silinmiyor. Ve aslında bu söz hayatın bir yansıması gibi. Dizi içinde ölüm ve kayıp gibi kavramlar da çok önemli bir yere sahipti. Çünkü dizide yer alan hemen hemen pek çok karakter geçmişte sevdiklerini kaybetmiş ya da yaşadığı şeylerden yaralar almış kişilerdi. Yüzeysel baktığımızda hep eğlenceli gibi görünse de dizinin altında hep bir melankoli, yani hep bir hüzün vardı. Bunun yanında dizi içinde ölümsüzlük ya da büyü gibi kavramlar da sık sık karşımıza çıkıyordu. Dizi içinde pek çok kez gördüğümüz bazı karakterler teknik olarak ölümsüzdü. Mesela Marcel'in ciklet ve tacını taktığı sürece Buz Kralı
Kralı ölümsüz karakterlerdi. Ancak Buz Kralı'nın Marcel'in ve Jiglette'den ayıran en temel fark onun normalde sıradan bir insan olmasıydı. Buz Kralı geçmişte bu tacı çoğu kez kullandığı için zamanla ölümsüz olmuş, buz yetenekleri konusunda ustalaşmış ve bu güçler uğruna aklını, hafızasını ve kişiliğini kaybetmiş bir karakterdi. Buz Kralı'na baktığımız zaman dizi içinde yer alan pek çok karakterden farklı olduğunu görmek mümkündür. Aslında Adventure Time Buz Kralı üzerinden bizlere şu mesajı veriyordu: hayatınızın gidişatıyla ciddi şekilde oynamak sizi kendinizden koparabilir. Böylesi bir durumda değişim kaçınılmazdır. Yani Adventure Time bizlere gerek hikayesiyle gerek bazı karakterleriyle bazı hayat dersleri vermeye çalışıyordu. Bunun en büyük ve en iyi örneklerinden biri de elbette Buz Kralı'ydı. Hazır Buz Kralı üzerinden konuşmamıza devam ediyorken Adventure Time'daki en derin ilişkilerden biri olan Marceline ile Simon'ın yani Buz Kralı'nın ilişkisine de değinebiliriz. Büyük Mantar Savaşı sonrasında Simon küçük Marceline'i buluyor ve ona bakıyor. Onu koruyor ve her zaman yanında oluyor. Hatta ona bir oyuncak veriyor. Bu oyuncağın adı da Hambo. Hambo seride sık sık gördüğümüz Marceline'in en sevdiği oyuncağı. Bu oyuncak Marceline için yıllarca en değerli eşyası oluyor. Ona maddi bir hediye olarak değil, manevi bir hediye olarak görüyor ve bu hediyeyi hayatı boyunca her zaman yanında saklıyor. Zaten az önce de söylediğim gibi seri içinde bu oyuncağı sık sık görüyoruz. Marceline ve Simon geçmişte hayatta kalabilmek adına büyük bir mücadele içine giriyorlar. Ama Simon'ın gücünü aldığı taç yavaş yavaş onun zihnini bozuyor, hafızasını kaybediyor. Ancak Simon kendilerini koruyabilmek adına zaman zaman bu tacı kullanmak zorunda kalıyor. Simon'ın gücünü kullandığı bu taç onun zihnini yavaş yavaş bozuyor. Hafızasını kaybetmesine yol açıyor. Zamanla Simon'ın kişiliği değişiyor ve bildiğimiz Buz Kralı'na dönüşüyor. Artık Marceline'i tanımıyor. Marceline ise bu gerçeği kabul etmek zorunda kalıyor. Hatta dizinin I Remember You adlı bölümünde bu konu çok duygusal bir şekilde işleniyor. Buz Kralı Marceline'e şarkı yazmak için geliyor. Ama aslında kullandığı sözlerin hepsi Simon'ın aklını kaçırmadan önce yani yıllar önce yazdığı bir nottan kalma olduğunu öğreniyoruz. Simon'ın aklını kaçırmadan önce yazmış olduğu notlarda ise beni affet, ne olursa olsun hatırlamazsam da beni affet yazdığını öğreniyoruz. Ancak Buz Kralı'na baktığımızda Buz Kralı bunun farkında bile değil. Ama Marceline anlıyor ve o an gözyaşlarına boğuluyor. İşte bu sahne felsefi açıdan çok güçlü bir soru soruyor. Birini hala sevebilir misin? O kişi artık tamamen değişmiş olsa bile. Aslında bu konu o kadar geniş bir sohbet konusunu aralıyor ki birden fazla soru sormak mümkündür. Bu konu aynı zamanda özgür irade konusuna da değiniyor. Eğer Simon tacın etkisinde böyle olduysa gerçekten suçlu mu? Yoksa masum bir karakter mi? İşte tam da bu yüzden Marceline ve Buz Kralı'nın ilişkisi sadece duygusal değildi. Aynı zamanda felsefi açıdan da dizinin en derin noktalarından biriydi. Videonun başında da söylemiş olduğum üzere bu dizinin en önemli karakterlerinden biri de elbette insan çocuk Finn'dir. Ve doğruyu söylemek gerekirse dizi boyunca Finn'in de çok büyük gelişimleri olmuştu. Finn'i ilk gördüğümüzde kendisinin saf, iyi niyetli, her şeyi klasik kahraman gibi çözmek isteyen bir çocuk olduğunu görmüştük. Ancak dizinin ilerleyen sezonlarında Finn'in bu masumiyeti değişiyordu. Finn aslında kim olduğunu arayan bir karakter haline geliyordu. İlk sezonlarda karakterin geçmişine çok değinmeseler de dizinin ilerleyen sezonlarında Finn'in geçmişini, kaybettiği ailesine daha çok değinilmişti. Finn'in babası Martin adında bir düzenbazdı ve babası onu küçük bir çocukken terk etmişti. Yani daha doğrusu terk etmek zorunda kalmıştı. Annesine gelecek olursak annesi ise bir doktordu. Ancak annesiyle karşılaşması daha sonradan gerçekleşecekti. Yani Finn'in geçmişinde büyük bir boşluk vardı. O yüzden Finn'in yolculuğu sadece kötüleri yenmek değildi. Ben kimim? Hayatımın anlamı ne? Sorularına cevap bulmakla ilgiliydi. Finn'in hikayesinde Enkarion adlı kitapta önemli bir rol oynuyor aslında. Kahramanlık kitabı gibi görünen bu eser aslında kurallarıyla büyük sorunlar çıkarıyordu. Finn sonunda bu kitabı yok etmişti. Çünkü fark etmişti ki kurallar bazen iyilik yerine daha büyük kötülüklere yol açabiliyor. Finn'in büyümesi idealizmini tamamen kaybetmesi anlamına gelmiyordu. Aksine hatalarıyla yüzleşmesi, kendi sınırlarını bilmesi ve sorgulaması anlamına geliyordu. Yani aslında tam anlamıyla bir varoluş mücadelesi içindeydi. Finn'in arkadaşlık ilişkileri de bu noktada çok önemliydi.
Jake, Marcel'in, Jiglet hepsi Fi'nin gelişiminde rol oynuyordu. Dostluk, fedakarlık, sadakat hepsi Fi'nin kahramanlığının bir parçası haline geliyordu. Adventure Time'da aşk basit ve romantik bir peri masalı gibi anlatılmıyordu. Daha karmaşık, daha gerçekçi bir tonda anlatılmıştı. Mesela Simon ve Betty'nin ilişkisi bunun en büyük örneğidir. Simon Betty'yi gerçekten seviyordu. Ama taç yüzünden hayatı tamamen değişmişti. Betty onu kurtarmak için zamanda bile yolculuk yapmıştı. Ama bu çaba bile onların hikayesini trajediye dönüştürmüştü. Dizideki bir diğer önemli ilişki ise elbette dizinin en sansasyonel ilişkisi olan Marcel'in ve Jiglet'in arasında geçen ilişkiydi. Bu ilişki zamanla romantik bir boyut kazanmıştı. Ama burada da mükemmel bir çift görmüyoruz. Yanlış anlamalar, güven sorunları, affetme çabaları içinde yer alan bir ilişkiden bahsediyorum. Dizi bize şunu anlatmak istiyordu. Aşk sadece mutlu anlardan ibaret değildir. Asıl mesele değişimlere, hatalara rağmen devam edebilmektir. Dizide sık sık nihilizm, yani hayatın temel bir anlamı yok fikri karşımıza çıkıyor. Evren çoğu zaman sessiz, geleceğin ne olacağı belirsiz anlamını taşıyor. Ama Adventure Time asla tamamen karamsar bir yere gitmiyor. Daha çok absürdizme yakın duruyor. Yani evren anlamsız olabilir ama biz yine de anlam yaratabiliriz fikrini bize gösteriyor. Fi'nin mücadeleleri, Marcel'in anıları, Simon'ın trajedisi hepsi aslında bu umudu gösteriyor. Çünkü anlam yoksa bile biz seçimlerimizle anlam yaratabiliriz. Bu yüzden Adventure Time bize şunu anlatıyor. Evren anlamsız olabilir ama bu senin hiçbir şey yapmaman gerektiği anlamına gelmez. Küçük şeyler bile umut yaratabilir. Videonun başında da söylemiş olduğum üzere Adventure Time yüzeysel baktığımızda sadece eğlenceli görünen bir çocuk çizgi dizisi gibi görünse de aslında çok derin felsefi konularla dolu bir diziydi. Zaman, ölüm, hafıza, aşk, dostluk, anlam arayışı bütün bunları çok daha bir şekilde bize gösteriyordu. Marcel'in ve Simon'ın ilişkisi hafızanın ne kadar kırılgan olduğunu anlatıyordu. Fi'nin yolculuğu kahramanlığın aslında basit kurallardan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyordu. Ve tüm bu karakterler bize evren anlamsız olsa bile umut yaratabileceğimizi gösteriyordu. İşte bu yüzden Adventure Time sadece bir çizgi dizi değildi. Aynı zamanda bizi hayatı sorgulatan bir şaheserdi. Videonun başında Adventure Time evreninin geçmişinden, yani O diyarının geçmişinden kısa da olsa bahsetmiştim. Ancak bu videoda Adventure Time serisinde yer alan pek çok şey derinlemesine konuştuğumuz için elbette O diyarının geçmişine de biraz değinmek istiyorum. Yani koca bir medeniyetin nasıl çöktüğünü ve yeniden nasıl doğduğunu sizlerle konuşmak istiyorum. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi Adventure Time dünyası sadece kıyamet sonrası bir evren değildi. Aynı zamanda insanlığın hatalarından sonra doğmuş yeni bir uygarlığın sembolüydü. Bu evrende insanlar neredeyse yok olmuş durumdaydı. Ama onların bıraktığı izler hala her yerde yer alıyordu. Diziye dikkatle bakarsanız neredeyse hemen hemen pek çok bölümde yıkık şehirler, teknolojik kalıntılar, unutulmuş makineler ve bilinmeyen anıtlar görebilirsiniz. İşte görmüş olduğunuz tüm bu objeler aslında eski medeniyetten kalmış olan kalıntılardı. Dizi aslında bu noktada biz izleyicilere şu soruyu soruyor. Bir medeniyet yok olduktan sonra geriye ne kalır? Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlar kısmına bu soruyu cevaplayın. Elbette her izleyici bu soruya farklı cevap verebilir. Adventure Time serisi ise bu soruya beklenmedik bir şekilde umutlu bir cevap veriyor. Adventure Time serisine göre bir medeniyet yok olmuş olsa bile elbet bir gün yeni bir medeniyet ortaya çıkacaktır. Yeni bir düzen, yeni bir anlam yeniden ortaya atılacaktır. Bu sözden de şunu anlayabiliriz ki Finn ve Jake'in yaşadığı bu dünya aslında insanlığın hatalarından doğmuş ikinci bir şans temsil ediyordu. Ama bu dünya aynı zamanda geçmişin izlerini de taşıyordu. Örneğin dizinin en büyük kırılma noktalarından biri olan Mushroom Worm, yani Büyük Mantar Savaşı'nın izleri pek çok kez bizlere gösterilmişti. Yani geçmiş tamamen silinmiyordu. Sadece şekil değiştiriyordu. Bunu düşündüğümüzde dizinin büyük bir metafor kurduğunu fark edebiliriz. Her son aslında yeni bir başlangıçtır. İnsanlar kaybolsa da anlam kaybolmaz. Yeni nesiller ister büyülü ister tuhaf olsun yine anlam aramaya devam eder. Bu yüzden Adventure Time kıyameti bile bir yeniden doğuş hikayesine dönüştürüyordu. Bu video içinde hemen hemen pek çok karakter hakkında derin bir şekilde konuştuk. Ancak Finn'in en yakın dostu, kardeşi dediğimiz Jake hakkında ve Jake'in felsefesi hakkında çok derin konuşmadık. Açıkçası Jake de dizi içinde gerek kişiliği gerek kendine has tarzıyla çok ilgi çekici bir karakter.
Elbette bunu dizinin ana karakterlerinden biri olduğu için söylemiyorum. Dikkat ederseniz Jake dizide genellikle eğlenceli, rahat, umursamaz bir karakter gibi görünüyor. En azından Finn'e nazaran öyle görünüyor. Ama dikkatlice baktığımızda Jake'in aslında derin bir bilgelik taşıdığını fark edebilirsiniz. Dizi içinde Jake'in Finn'e göre yaşamış oldukları pek çok olaya karşı her şeyi olduğu gibi kabul etme felsefesini benimsediğini fark edebilirsiniz. Finn sürekli dünyayı düzeltmek isterken Jake bazen hiçbir şey yapmamakta bir cevaptır felsefesine sahip bir karakter. Bu durum yüzeysel baktığımız zaman tembellik gibi görünse de aslında Zen düşüncesine oldukça yakın bir düşüncedir. Bu düşünce yapısına göre bazen bir şeyi değiştirmeye çalışmak yerine onu anlamaya çalışmak gerekir. Dizi içinde Jake karakterine baktığımızda ise bu düşünceyi tamamen benimsediğini fark edebilirsiniz. Özellikle Jake birçok bölümde Finn'in duygusal dengesini koruyan kişidir. Jake'in sözleri basit gibi görünebilir ama aslında sandığımızdan çok derin bir anlatıya sahiptir. Jake'e göre hayat karmaşık olabilir ama kötü olmak zorunda değildir. Aslında bu düşünce yapısıyla da Jake üzerinden biz izleyicilere bir mesaj veriliyordu. Jake'in bu felsefesi dizide sık sık Finn'in idealizmiyle çatışıyordu. Bu çatışma aslında çocuklukla olgunluk arasındaki farkı temsil ediyordu. Dizide sürekli olarak Finn büyümeye çalışırken Jake ise büyümeden bilge kalmaya çalışıyordu. Yani Jake dizinin varoluşsal felsefesinde denge unsuruydu. Adventure Time bize bu ikilinin ilişkisiyle şunu anlatıyordu. Hayat bazen bir şeyleri çözmek değil, onlarla birlikte yaşamayı öğrenmektir. Videonun belli başlı kısımlarında konuşmuş olduğumuz Prenses Ciklet'i de elbette pek çoğumuz biliyor. Bu karakter dışarıdan baktığımızda tatlı, akıllı ve sevimli bir karakter gibi görünse de aslında dizinin en karmaşık karakterlerinden biri olduğunu biliyoruz. Ciklet dediğimiz karakter aslında dizide zekayı yani bilimi temsil ediyordu. Hatta biraz ileri gidersek düzeni, mantığı ve hatta kontrol kelimesinin hayat bulmuş haliydi. Karakter o kadar kontrol takıntılı biriydi ki kontrol tutkusu zamanla onu insanlıktan uzaklaştırmıştı. Hatta dizi içinde sık sık görmüş olduğumuz Candy Kingdom yani Şeker Krallığındaki vatandaşlarına duyduğu sevgi aslında bir tür koruma içgüdüsüydü. Ama aynı zamanda onları da sürekli olarak kontrol etmeye çalışıyordu. Ve aslında dizi bu karakter üzerinden bizleri iyi niyetin karanlık yüzünü resmen gösteriyordu. Dizi içinde pek çok karakter ona yardım etmek, onun yanında olmak istese de Ciklet sürekli olarak duygularını bastırdığı için pek çok kez duvar örer. Bu durum dizinin büyük bir temasıyla örtüşüyor aslında. Aşırı rasyonellik duygusuzluğa yol açabilir. Yani baktığımız zaman Ciklet karakteri bilim ve insanlık arasındaki çizgiyi temsil ediyor. Bir yandan toplum ayakta tutuyor, diğer yandansa kendi iç dünyasında çürüyor. Aslında bu da dizinin sorduğu başka bir sorunun kaynağı. Bilgelik mi daha değerlidir yoksa duygular mı? Bu yüzden Ciklet'in hikayesi sadece bir karakter gelişimi değildi. Aynı zamanda aklın sınırlarını anlatan bir felsefi eleştiridir. Adventure Time sadece hikayesiyle değil, görsel diliyle de çok güçlü bir anlatım sunuyor. Dizi içinde gördüğümüz renk paletleri duygulara göre değişiyor. Neşeli sahnelerde pastel renkler, trajedik sahnelerde soluk mavi ve mor tonlar kullanılıyordu. Ayrıca dizinin müzikleri, özellikle Rebecca Sugar'ın yaptığı besteler karakterlerin duygularını sözcüklerle anlatamadığı anlarda fazlasıyla güzel oluyor. Bazı sahnelerde ise tamamen sessizlik var ve bu sessizlik çoğu zaman kelimelerden çok daha etkili oluyor. Örneğin dizinin Simon and Mercy bölümünün sonunda arka planda hiçbir müzik yoktur. Sadece geçmişin yankısı hissedilir. Bu durum seyirciye düşünme alanı verir ve bölümün sonunu çok daha etkili hale getirir. Adventure Time bu yönüyle birçok çocuk dizisi olmanın çok ötesine geçiyor. Sanatın tüm unsurlarını kullanarak bilinçli bir şekilde izleyiciyle duygusal bir bağ kuruyor. Dizi 2018'de final yapmış olsa da Adventure Time aslında hiç bitmedi. Evren bizim tanıyıp sevmiş olduğumuz karakterler etrafında dönmüyor olsa da şu an günümüzde Fiona and Cake dizisiyle dizi hala devam ediyor. Bildiğiniz gibi Finn artık büyüdü. Marceline ve Ciklet'in ilişkileri derinleşti. Simon ise yeniden kim olduğunu bulmaya çalıştı. Bu bölümler bize bir kez daha şunu hatırlattı. Hiçbir hikaye gerçekten bitmez.
Çünkü karakterlerin yaşadığı şeyler izleyicinin kalbinde yaşamaya devam eder. Ve işte Adventure Time'ın en büyük başarısı da bu. Çizgi dizi olmanın çok ötesinde bir şey anlatıyor. Kendi yolculuğunu tamamlayan her karakter aslında bizim içsel yolculuğumuzu da yansıtıyor. Peki sizler Adventure Time'ın bizlere anlatmak istediği bu mesajları daha önceden anlamış mıydınız? Yoksa bu video sizlerin bazı şeyleri fark etmenizi sağladı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet dostlarım, bu videoda sizlerle birlikte Adventure Time'ın bizlere anlatmak istediği ideoloji ve anlamlar hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.